Selamlar, merhabalar. Bugün Manisa'ya gidiyoruz. Ama öyle sadece gidip birkaç tarihi bina gösterip dönmeyeceğim. Bugün Osmanlı Şehzadelerinin izini süreceğiz. Manisa'nın en meşhur yemeklerini yiyeceğiz. Bütüncük hikayede de peşine düşeceğiz ama gün sonunda Spiridon'a çıkmaya çalışacağız. Bakalım Manisa bugün bizlere neler anlatacak? Sizlerle beraber bunu göreceğiz. Hazırsanız birazdan videomuza başlıyoruz. Manisa'ya geldik. Çok küçük bir yer ama çok da tatlı bir yer ama bir de çok büyük bir sıkıntı var. Hiçbir yerde otopark yok arkadaşlar. Bir tane valiliğin orada şansımıza otopark bulduk. Sağ olsun. Araç işini halledebildik, öyle koyabildik aracı. Genel olarak bakalım. İlk olarak Sultanlar Türbesi'ne gideceğiz. Şimdi Manisa'nın neden Şehzadeler şehri olduğunu daha iyi anlayacağımız bir yere geldik. Burası 22 Sultanlar Türbesi. Buradaki 22 sanduka Manisa'da Sancakbey olarak görev yapan Osmanlı şehzadelerinin yakınlarıyla bağlantılı. Bakın. Birazdan arka tarafta da zaten görüntüler ekleyeceğim buraya. Ama burada önemli bir yanlış anlaşılma varsa ve onu da düzeltmek istiyorum sizlere. Şehzade Mustafa'nın mezarı burada değil. Mustafa Manisa'da doğdu ve burada sancakbeyliği yaptı. Ama 1553'te öldürüldükten sonra Bursa'daki Muradiye Külliyesi'ne defnedildi. Vallahi bir çarşı yapalım diyoruz. Çarşıdan sonra Soruhanlı Türbesi ve Muradiye Camii'ye gitmek istiyoruz. Şu an bir fışkiye gördüm. Hemen size onu göstermek istiyorum. Daha demin şu fışkiyeyi çektiğim yer çarşıymış. Bütün yol çarşıymış. Birazdan tekrar size oraları çekerim. Şimdi bir dedik yemek yiyelim. Şu an Şafak Lokantası'ndayız. Güzel bir kelle paça çorbamız, 4 çeşit mezemiz var. Birazdan buranın yöresel yemeği olan Manisa kebabını yiyeceğiz. Olmayanın önünde bulunsun. Bol bol yesin, afiyet olsun. Ya var ya, bak bu insanların gerçekten bir iletişim problemi var. Şimdi bakın arkadaşlar. Cami değil mi? Bak cami. Cami. Adama diyorum ki, abi diyorum camiye giriş ne tarafta? Adam bana diyor ki hangi cami? Yani daha ne yapayım? Ya cami de ne yapayım yani abi? Nereden göstereyim? Ne yapayım? Bağırayım. Abi bu cami mi yapayım? Allah'ım sen sabır. Neyse. Muradiye Camii'ye doğru yol alıyorum. Birazdan sizlere geldim. Şu an Muradiye Camii'ndeyim. Sizlerin burayı görmesini istiyorum. Çok güzel.
Şimdi karşımızda Muradiye Camii var. Ve burada Osmanlı'nın en büyük mimarlarından biri çıkıyor. Mimar Sinan. Camilerin çoğunda sadece ibadet alanını düşünürüz. Ama Osmanlı'da bu yapılar aynı zamanda külliyenin sosyal hayatını, şehrin kültürünü de bir parça içerisinde bulunduruyor. Birazdan göstereceğim detaylarda ise şehrin yüzlerce yıl önce yapılan yapılarına ve detaylarına ne kadar önem verdiğini göstermekte. Arkadaşlar, Muradiye Camii hakkında bir bilgi daha vereyim sizlere. Muradiye Camii, Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek camisi. Manisa'nın hikayesi Osmanlı ile başlamıyor. Burası Saruhan Bey Türbesi. Saruhan Bey 1313 yılında Manisa'yı fethediyor ve burası Saruhan oğulları beyliğinin en önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Yani birazdan göreceğimiz Osmanlı şehzadelerinden önce Manisa'nın bambaşka bir tarihi var. Manisa'nın en meşhur geleneklerinden birinin de hikayesi burada başlıyor. Burası Sultan Camii. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan adına yaptırılan bu külliye Manisa'nın en önemli yapılarından biri ve buradan çıkarılan en önemli şeylerden biri de mesir macunu. Yan taraf hanımların olduğu taraf, bu taraf. Hanımlara özel girişler de var. Malum Hafsa Sultan adına yapıldığı için. Şöyle üst tarafı da göstereyim. Arkadaşlar, Sultan Camii'nin hemen karşısında mesir macunu satan şirketler, işletmeler var. Hani almak isterseniz sizlere tavsiye ederim. Zaten Muradiye Camii'nin yakınında Sultan Camii. Saruhan Türbesi ve Muradiye Camii ve Sultan Camii birbirlerine çok yakın. Şu anda Manisa'nın tam üzerinde. Spildaval yamacında duruyorum. Ama burası sıradan bir kale değil. Çünkü bu taşların altında Helenistik dönemden Bizans'a, Saruhanoğullarından Osmanlı'ya kadar uzanan binlerce yıllık bir tarih var. Manisa'nın hikayesi burada yatıyor ve birazdan sizlere buranın elimden geldiğince görüntülerini göstermeye çalışacağım. Manisa deyince akla sadece şehzadeler, tarihi camiler gelmiyor. Bu şehrin bir de Tarzan'ı var. Onun gerçek adı Ahmettin Carlak. Manisa'daki adı ise Ahmet Bedevi. Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir asker. Ama savaş sonrasında kendisine bambaşka bir mücadele yöntemi kurmaya başlıyor arkadaşlar. Manisa'yı tekrar yeşillendirmek. En vurucu kısım savaşın ardından yıkılmış, yakılmış bir Manisa görüyor. Sonra hayatını da bu şehre adıyor. Ağaç dikiyor, doğayı koruyor, insanlara, çevreye bilinci anlatıyor. Yani bugün bizim çevreci dediğimiz şeyin çok erken başlamış örneklerinden bir tanesi. Ha bu arada belki de Manisa Tarzan'ın asıl hikayesi budur. Yani Tarzan gibi yaşaması değil, bir şehri nasıl yeşertebilir, nasıl tekrar hayata döndürebilir?
Şimdi size neden bu hikayeyi anlattığımı bir yandan da göstermek istiyorum. Bakın, ben şu an dağın içindeyim. Birazdan size göstereceğim manzarayı arkadaşlar, insanoğlu yapmış. Bizim vatandaşımız yapmış. Buralara, yangınlara, onlara bunlara sebebiyet vermesi... Neyse. Bunun ötesine bir şey söylemeyeceğim. Çünkü bundan sonrası hakarete girecek ve gerek yok. Ama size şu görüntüleri göstereyim. Bence siz anlarsınız ya. Valla. Buyurun. Bak. Bak. Efes ağacı. Bak. Bak rezalete bak. Sigaralar. Alkol şişeleri. Şöyle çekeyim. Buyurun. Bakın. Şöyle uzaktan çekeceğim. Çünkü bir iki markası gözüküyor bazılarının. Ama her yerde kırık cam şişeler. Efendime söyleyeyim sigara izmaritleri. Yani bak. Bakın. Hani özellikle yakından çekiyorum ki olur da bir Allah'ın kulu gelir utanır. Der ki buraları temizleyelim. Ha bunu belediye ya da bir başka bir yer temizlemesi de gerekmiyor. Onu da baştan söyleyeyim. Bunu yapan hayvan müsveddesi diyeyim artık. Yani hayvanlara hakaret olur. İnsanlar gelecekler buraya, temizleyecekler. Bak bu bizim kendi bayrağımız. Sen bu bayrağa saygı duyuyorsan, bu vatana saygı duyuyorsan temizleyeceksin. Böyle etrafı pisletip berbat bir hale getirip bırakmayacaksın. İnsanlar buralara ziyaret ettiğinde, benim gibi dışarıdan gelen bir insan ziyaret ettiğinde senin pisliğini görmeyecek kardeşim. Sonra diyorlar ki işte doğayı sev, doğayı koru. Bak aha yukarısı yanmış. Şimdi birazdan orayı da gösteririm. Yangın çıkmış. Ne gerek var kardeşim, sen buraya bu pisliği atıyorsun. Bunun camı, bunun şeyi yangın çıkartmayacak mı? Doğayı sen niye mahvediyorsun yani? Hani beni geçtim. Tamam. Sen hayvanlara nasıl bu zulmü yapıyorsun? Vallahi reziller ya. Yemin ederim. Medeniyet bu değil abi. Hani medeni toplumumuz falan filan diyoruz ya hep. Değil abi, bu değil. Ben bunları da göstereceğim abi. Bu tür şeyleri de eleştirmezsek, göstermezsek, utandırmazsak bu insanları, az biliyor musun? Gerçekten az. Tipleri var ya. Her yerde plastik poşet. Her yerde sigara izmaritleri, plastik bardaklar. Ya ben anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum ya arkadaşlar. Bir tane poşet alacaksınız ya. 25 kuruşa bir tane poşet alacaksınız. Abi geleceksin, toparlayacaksın, temizleyeceksin. Bak ya, senin ben pisliğini temizlemek zorunda değilim. Sen niye beni böyle bir şeye zorluyorsun? Abi yanına al ya, yediğin şeyi çöp atmasın. Aha bak, çöp kutusu da var. Yemin ederim adamlar koymuş 2 tane ya. Aha. Hani var ya, adamlar diyeceğim koymamış olduysa diyeceğim tamam. Abi bu kadar mı utanmazlar ya? Bu kadar mı ahlaksızlık yani? Ben bu insanlara saygı duymuyorum. Valla. Gerçekten. Şimdi Manisa'nın belki en mistik noktalarından birindeyiz. Manisa Mevlevi Hanesi. Burası yaklaşık 650 yıl önce 1368-1369 yıllarında Saruhanoğlu İshak Çelebi tarafından yaptırılmış. Yani Osmanlı'dan önce Saruhanoğulları döneminde. Burasının amacı sadece ibadet etmek değil de Mevlevi kültürünü Batı Anadolu'da yaşatmak ve yaymaktı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Mevlevi Hane kapanmış. Şimdi Manisa'nın bence en ilginç hikayelerinden birinin peşindeyiz. Birazdan göreceğiniz şey sadece bir kaya değil. Burası Niobe. Yani ağlayan kaya. Niobe çocuklarının çokluğuyla övünen bir kadın. Kendisini tanrıça Leto'dan bile üstün görüyor. Bunun sonucu da tabii ki her üstünlük kompleksi kuran tanrılara karşı olanın başına gelecek şey geliyor ve cezalandırılıyor tabii ki. Leto'nun çocukları Apollon ve Artemis Niobe'nin bütün çocuklarını öldürüyor. Niobe ise yaşadığı büyük acının ardından arkamdaki gördüğünüz taşa dönüşüyor. Ve rivayete göre burada bugün gördüğünüz bu kaya Niobe'nin gözyaşlarını temsil ediyor. Bazen bir şehri gezmek sadece gördüğün bir şeyleri değil, o şehrin arkasındaki hikayeyi de bilmektir.
Bir de tanrılara artistik yapmayın. Niye artistik yapıyorsunuz yani? Hayret bir şey. Doğurduysan doğurdun. Ben bir şey gerçekten çok merak ediyorum. Hani bunu ben algılayamıyorum. Neden Türkiye'deki müzeler yaz vakti özellikle turistlerin geldiği, insanların ziyaret ettiği ve sıcağın çok fazla olduğu halde müzeleri 5.30-6'da kapatıyorlar? Yani niye 9, niye 10 değil mesela? Hani biz şehir dışından geliyoruz mesela. Hani bunları da hesaba katarak artık bir şey yapılması lazım, adım atılması lazım yani. Hani ben şimdi Manisa'ya az turist geliyor diye mi erken saatte kapatıyorlar? Mesela Efes niye geç saate kadar açık? Ben anlamıyorum gerçekten. Şu an Celal Bayar Üniversitesi'nin oradayız. Osmanlı Müzesi de buradaymış haritada baktığımız kadarıyla. Vallahi üniversite çok güzel gözüküyor ya. Yolları, sokakları. Arkadaşlar, Osmanlı Müzesi'ne yetiştik ama yetişmemiz zaten boşunaydı. İki nedeni var. Birincisi müze 24-30 Ağustos arası kapalıymış. İkincisi de büyük ihtimalle saatiyle alakalıydı ama yine de buraları size göstermek istiyorum. Sonra da güzel bir şekilde videomuzu sonlandırmak istiyorum. Bir dipnot vereyim hemen hızlı bir şekilde bu arada. Arkadaşlar, Manisa vlogunu biz ikincisini çekebiliriz. Çok fazla mekan var. Yani bu bir tane daha yapabiliriz, haberiniz olsun. Yani ilk videoyu izleyip de ya işte eksik kaldı, bir şey kaldı derseniz ikinci video kesin gelir. Sevgili bayanlar, baylar, veda ederken şöyle arkamda güzel bir manzara olsun istedim. Bugünkü Manisa vlogumuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere bir şeyler göstermeye çalıştım, bir şeyler anlatmaya çalıştım. Hatalarımız olduysa sürçülisan ola. Yemek videolarında her zaman biliyorsunuz biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar. Dilerim herkesin önünde olur, herkes bol bol yer diyelim. Sizlere çok teşekkür ederim. Kanalımı takip ettiğiniz, kısa sürede gösterdiğiniz desteklerden, ilgilerden dolayı beni elinizden geldiğince bir şeyler üretmeye teşvik ediyorsunuz. Devam edeceğiz bakalım. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizle güzel kalın. Bugün bu arada kandil. Kandiliniz mübarek olsun. Kendinize iyi bakın tekrar. Hoşça kalın.